Bir gün uyanırsınız ve bir karar vermeniz gerekir. Savaşçı mı? Okçu mu? Yoksa büyücü mü? Bugün bunu çözüyoruz. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Eğer savaşçıyı seçmişsen önce ekipmanlarımızı almak için Dorpat demircisine geliyoruz. Dükkanı açıyoruz ve tarzımıza göre silahımızı seçiyoruz. Eğer çift el silah seçiyorsak bize yüksek güç verecektir. Eğer tek elli bir silah seçersek gücümüz bir miktar azalmış olsa da isabet şansımızın arttığını göreceğiz. Tek elli bir silah almışsak yanına da bir adet kalkan aldığımızda ekstra olarak savunmada kazanacağız. Ve artık başlamak için hazırız. Bir savaşçı olarak kuşanalım. Eğer büyücüyü seçmişsen Dorpat büyücüsüne geliyoruz ve ilk silahımızı seçiyoruz. İki çeşit silah var. Biri staff yani asa, diğeri wand yani sihirli değnek. Asa seçerseniz büyülerinizin soğuma süresini hızlandırırsınız. Ancak büyü etkisi de daha azdır. Wand yani sihirli değnek seçerseniz bu sefer de büyü etkiniz artacaktır ama soğuma süresi de uzun kalacaktır. Şimdi de küçük büyü kesesine bakalım. İçinde bir adet büyü slotu ve bu büyüden de 500 adet alabildiğini görüyoruz. Şimdi dikkat edin, Flashbolt büyüsünü marketten aldığınızda bir adedinin içinde bakın kullanım kısmı 75 diyor. Yani bundan 6 adet alırsanız 450 adet aslında almış oluyorsunuz ve büyük kesenizin de 500 adet aldığını düşünürsek içini 6 tane kağıtla doldurabiliyorsunuz ve soğuma süresinin de 4 saniye olduğunu unutmayalım. Ve unutmayın, ekipmanlarınızdaki soğuma süresini azaltma etkisi büyünüzü hızlı yapmanızı sağlayacaktır. Büyücü karakteri sağ üstte göreceğiniz Combat Skills yani dövüş becerilerinden Health yani sağlık ve Magic yani büyü karakteristik puanları dışında bir şeye ihtiyaç duymaz. O zaman sıra geldi büyücümüzü giydirmeye ve sonra da maceraya hazır olacak. Eğer okçuyu seçtiyseniz o zaman Dorpat okçuluk ustasının yanına geleceksiniz. Şimdi silahımızı seçelim. Kısa yay mı yoksa uzun yay mı? Kısa yay soğuma süresini azaltırken tekrar atış hızınızı arttırır. Uzun yay ise soğuma süresinde bir etkisi olmasa da menzil kazandırır ve daha uzaklardan atış yapmanızı sağlar. Şimdi ok kılıfına dikkat etmenizi rica ediyorum. 100 adet ok taşıyabileceğini söylüyor. Ve ok, soğuma hız, menzil, maksimum hasar dışında kullanım adedinin 4 olduğunu görüyoruz. Yani biz bundan 25 adet alırsak ok kılıfımıza 100 adet doldurabiliriz. Ve okçular Combat Skills yani dövüş becerilerinde sadece Health yani sağlık
ve archery yani okçuluk becerilerine ihtiyaç duyarlar. Sadece bunlar yeterlidir. Ve sıra geldi ekipmanımızı kuşanmaya. Ve unutmayın, okçulukta 3 ana malzeme vardır. Ok, yay ve ok kılıfı. Bunun dışındaki ekipmanları biraz daha geç giymeniz gerekebilir. Para kazanmak için kum toplamaktan sıkıldınız mı? İşte size farklı bir yöntem. Şu arkamda saklanan minik yavru domuzu gördünüz mü? Breeding yani hayvan üretimiyle ilgilenen oyuncular kimi zaman o yavru domuzcuğu sizden almak isterler. Gelin size o yavru domuzcuğu nasıl üreteceğinizi göstereyim. Üstelik dorpattan hiç çıkmadan. İhtiyacımız olan iki yer de burada. Birincisi sol alttaki dorpat çiftçisi, ikincisi sağ taraftaki dorpat demircisi. Hemen dorpat çiftçisine giderek olayımıza başlayalım. Çiftçi bize cooked ham yani pişmiş jambonun tanesini 15 oyun parasına veriyor. Şimdi bir hesap yapalım. 10 tane alacağız. Tanesi 15'ten tam 150 oyun parası eder. Kumdan zaten 300 oyun parası kazanıyordunuz. Bu demektir ki 20 tane alırsak tam bir kum bedeli edecektir. Şimdi 20 adet alıyoruz ve sadece 300 ödüyoruz. Şimdi demirciye gidelim ve üretimin son kısmına geçelim. Demirci örsünde kullanmak için bir adet dövme çekicini 197 oyun parasına demirciden satın alıyoruz. Bu dövme çekicini kalıcı olarak aldık. Şimdi demirci örsüne geçelim ve üretimimize başlayalım. Önce çekicimize, sonra demirci örsüne tıklıyoruz ve karşımıza tarif çıkıyor. Üzerine tıkladığımızda %1 ihtimalle yaptığını görüyoruz. %1'lik oran sizi yanıltmasın. Aslında bu çok iyi bir orandır. Malzemelere de 150 oyun parası harcadığımızı düşünürsek bir kum 300 oyun parası yani 2 denemelik kadar almış oluyoruz sadece bir kuma. Şimdi ben arka arkaya denemeler yapacağım. Bakalım kaç seferde bir yavru domuza ulaşabileceğim. Evet, 10. denemede bulduk sadece 5 kum parasına. Şimdi markete girelim ve bir alıcı bakalım. Gördüğünüz gibi 120.000 oyun parasına alıyorlar. Biz sadece 5 kum yani 1500 harcadık ve 120.000'e satabiliriz.